Örgü mü dediniz kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel çalışmanın nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Paspaslardan seccadelere, yolluklara, kilimlere dilediğiniz her türlü işte kullanabileceğiniz böyle güzel bir model. Şu şekilde makrome ip kullandım. Bir tanesi simli, üstünden gideceğimiz, diğeri ise düz bir ip arkadaşlar. İkisi de makrome ve naylon karışımı var. Ve halı kaydırmazımız kalın bir halı kaydırmaz. Arkası da bakın bu şekilde gözüküyor. Ve iğne yardımı ile yapacağız arkadaşlarım bu çalışmamızı. Kenarlarını ise tığ ile yaptım ben. Dilediğiniz her türlü şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz iğne ile de çevirebilirsiniz. Burayı yapmadım. Diğeri taraf gibi yapıp sizlere göstermek amaçlı. Şimdi ilk baştan göstermek istiyorum. Şöyle şuradan giriş yaptım. Arkaya düğüm atmıyorum arkadaşlar. Genelde videolarımı izleyen arkadaşlarım bilir. Yeni gelen arkadaşlarım için de onu belirtmek istiyorum. Arkada çirkin gözükmesin diye. Şöyle iki ucunu tutup şu şekilde yaptım. Şimdi bir tanesini atlıyorum yukarıya çıkarken, diğerinden şuradan giriş yapıp bu şekilde çekiyorum. Hemen üstüne gelecek yerden arkadaşlar. Bu naylon bir ip olduğu için bu şekilde sıkıntı da değil de yaşamanız mümkün. Bakın şöyle kıvrılmış oluyor, biliyor. Olsun, hiç önemli değil. Şimdi devam edelim. Şöyle buraya çıktıktan sonra bir alta iniyorum. Bakın şöyle buranın hemen alt kısmına veya bunun yanına. Buradan giriş yaptım. Alttaki ipimi de arkadaşlarım bakın şöyle tutup şu iğnemin alt kısmına gelecek şekilde alıp buradan çekiyorum iğnemi. Böyle yerler elde ediyoruz ilk etapta. Şimdi devam edelim. Hemen bir üste çıkıp yandan alarak buradan ve buradan giriş yapıyorum ve çekiyorum. Sonra alta iniyorum yine. Bu ipimi yine birazcık alalım şöyle. Fazlasını kesersiniz arkadaşlar. Sıkıntı olmuyor. Sizlere söylemek istediğim buradaki en önemli husus, bunu fazla sıkmamak arkadaşlarım. Bakın şöyle şu şekilde sıkmamak. Biraz gevşek olacak burası ve şöyle ara sıra yaparsanız o gevşekliği elde edersiniz. Şimdi hemen yukarıdan çıkıp bu şekilde bu sırayı tamamlıyoruz. Evet, bakın bu şekilde sona geldiğimizde arkadaşlarım hemen son yerden giriş yapıp arkadan bir üstten yine çıkartıyorum. Ve çekiyorum bu şekilde.
Şimdi bir üstte de yine aynı şekilde şöyle tutarak geçiş yapıyoruz ve bu şekilde kendimize yer yapmış oluyoruz arkadaşlar. Üstten yine aynı şekilde alarak devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, bu alt zemini bu şekilde tamamladıktan sonra diğer ipimi alıyorum. Bunu aşağıya tutturacak yer olmadığı için ilkini böyle düğüm atabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle küçük, fazla belli olmayacak şekilde. Şimdi başladığım ilk yere ya da bu taraftan hiç fark etmez. Buradan giriş yapıyorum. Bakın ortadaki yerim boştu zaten. Oradan giriş yaptım. Ve şimdi arkadaşlar ipi bu tarafa attırıyorum. Buradan 3 tanesini, bakın şöyle 3 tane yeri iğnemden bu şekilde geçiriyorum ipimi. Sonra bu üçü yaptıktan sonra şu şekilde iğneyi tersinden kullanırsanız daha rahat ediyorsunuz. Şöyle 3 tanesine yine geçiyorum. İpim bu arada burada, bakın. Ve çekiyorum arkadaşlar bunu. Böyle bir görüntü oluyor. Sonra geri dönüyorum. Aynı yerden tekrar bir daha giriş yapıyorum. Bakın bu şekilde çekiyorum. Şimdi bir daha bu üçünün altından giriş yapıyorum bu şekilde. Yeri önemli değil, ortaya gelecek şekilde olması gerekiyor. Sonra diğer üçe geçiş yapıyorum bu şekilde. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlarım bu kısmı da. Sona geldik. Bir tane kaldı. Onu da aynı şekilde yapabiliriz arkadaşlarım. Şöyle. Şimdi burada bunu böyle yaptıktan sonra bakın şu şekilde bunun yine arasından giriş yapıp arkadaki yerden çıkartıyorum. Bir üst sıraya geçebilmek için. Şöyle geçirdim. Şimdi aynı iple yukarıya çıkıyorum ve bir üsttekine giriş yapıyorum. Ve buradan devam ediyorum. Aynı şekilde şöyle aldım. Ve şöyle yaparak diğerine geçiyorum arkadaşlar. Üstünün işlemesi de bu şekilde yapılıyor ve böyle güzel bir model ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Ara sıra yani kenarlara ya da bu kenar kısımlarına 1 gelebiliyor, 2 gelebiliyor. Ya şununla şunu 2 yapabilirsiniz ya da böyle benim gibi tekli de yapabilirsiniz arkadaşlarım bunu. Evet, bakın şuradan göstereyim. Böyle güzellik ortaya çıkmış oluyor. Şimdi bir miktar da şu kenarını yaparak
kenar kısmının nasıl yapıldığına geçelim. Onu da arkadaşlarım şöyle, burada bu kenarda hiç sıra atlamıyoruz. Burada bir tane zincir çekiyoruz araya. O aradaki farkı giderebilmek için, burası daha zor olduğu için buradan anlatmak istedim. Şöyle ilk tutunduktan sonra 2 tane zincir çekiyorum. Bunu da şöyle çekiştirelim. Evet, her delikten, bakın yanındaki her delikten giriş yaparak buraya önce sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir ileriye geçiyorum, atlıyorum ve buraya sık iğnemi yapıyorum. Şimdi burada 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve geri gelip aynı delikten tekrar giriş yapıp şu şekilde kaydırarak bağlıyorum arkadaşlar. Şöyle. Ve böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar şuraya gidiyorum. Bakın şu altına arkadaşlarım, şeyin üzerine değil. Giriş yapıp şu şekilde alttan çekiyorum. 1, 2, 3. Ve paspas modelimizi tamamlamış olduk arkadaşlarım. Kenar işlemlerini de bu şekilde yaptıktan sonra umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.